hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlerleyim. Neredeyiz şu an? Tam olarak Singapur Havalimanı'ndayız. Göster Uğur'cum. Evet, Singapur Havalimanı'ndayız. Türkiye'den Sydney'e olan uçak yolculuğumuzda Singapur aktarmamız vardı. Ve dedik ki Singapur'u neden bir gün durup gezmeyelim. O yüzden bugün hem Singapur Havalimanı'nı hem de Singapur'u gezeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi havaalanında bir kahve içelim dedik. Fiyatları şöyle göstereyim size. İşte cappuccino'lar, flat white'lar falan 8 Singapur dolarından başlıyorlar. Şurayı da şöyle göstereyim. İşte ice latte'ler 8.1 falan. Bu şekilde. Evet, şimdi kahvelerimizi aldık. Bu arada az önce gösterdiğim birimler Singapur dolarıydı. 1 Singapur doları 1.13 Avustralya dolarına eşit ve 1 Singapur doları da 26 Türk lirasına eşit. Siz oradan şey yapabilirsiniz. Bir tane kahve 200 TL'ye falan gelmiş oluyor ve 10 dolar gibi bir şeye denk gelmiş oluyor. 10 Avustralya dolarına. Şimdi şurada Butterfly Garden varmış. Bir oraya gidelim. Biliyorsunuz Singapur Havalimanı bayağı büyük ve gezilmesi gereken bir sürü yeri var. Hatta böyle ücretsiz bir sinema falan bile varmış. Bakalım oraya da girebilirsek oraya da göstereceğiz. Şimdi şuradaki Butterfly Garden'a gidelim. Aşırı sıcak şu an. Bakın şuralarda kelebekler uçuşuyor. Şunlara bak. Aha, aşkım. Evet. Evet, şimdi şöyle bir Free Singapore Tour diye bir şey gördük. Hemen dedik bakalım neymiş. Bize çok uymuyor ama belki size uyar. O yüzden hemen anlatacağım kısaca. Eğer Singapur Singapur Havalimanı'ndan aktarma yapıyorsanız buradaki free turlara, ücretsiz turlara katılabiliyormuşsunuz. Böyle birden fazla tur çeşidi var. İşte City'ye giden tur, işte Heritage tur ve de bu bölgenin turu. 3 farklı tur var. 2,5 saat sürüyor. Siz böyle havalimanından alıyorlar, hop tur yaptırıyorlar. Sonra tekrar havalimanına bırakıyorlar. Bence çok güzel bir şey. 2,5 saat sürüyor. Evet, 2,5 saat sürüyor. Ama işte öğlene kadarki tüm turlar dolmuş. Sadece akşam 6'daki tur boş. Ona da zaten City'nin içinden katılamıyormuşuz. Yani sadece havalimanından sizi alıp havalimanına götürüyorlar. Kısa süreli bir aktarmanız varsa güzel ama biz tüm gün City'de olacağımız için bize uymadı. Ama aklınızda bulunsun. Free Singapore Tour şuradan. Daha önceden de book yapabiliyormuşsunuz. Evet, şıpşak üstümüzü değiştirdik hemencik. Geziye hazırız. Şimdi şu immigration'dan dışarı çıkacağız ama öncesinde şöyle bir yer var. Buradan form doldurmamız gerekiyormuş. İşte pasaport numarası, doğum tarihimiz vesaire. Şimdi onu yapacağız. Daha sonra buradan çıkış yapacağız. Evet, o formu online olarak doldurduk. Doldurduktan sonra da pasaportlarınızı böyle okutup fık diye geçiyorsunuz. Ama maalesef böyle bir pasaportumuza bir şey, mühürdür bir şeydir, onu henüz basmadılar. Belki ülkeye girerken, aynen, yani çıkarken. Yani ülkeden çıkarken inşallah basarlar. Çünkü aynen, biz pasaportumuzda böyle şeyler olsun istiyoruz. Evet, şimdi çıktık. Evet, bugün otobüste de 90. ülkeme girdim. Otobüste de City'ye gidebiliyorsunuz. Trenle de biz otobüsle gitmeyi deneyeceğiz. Hadi gelin gidelim. Çünkü tren aktarma yapıyormuş herhalde. O yüzden otobüs seçtik. Evet. Şu meşhur şelaleye geldik şu an. Ama akmıyor. Ama bilin bakalım şelalede ne yok? Su yok. Biz bu arada burayı böyle direkt havalimanının içinde çok kolay bir yerde falan diye düşünüyorduk ama öyle değilmiş. Bayağı uzun bir yoldan geldik. Burada böyle işte oteller var, yemek yerleri var falan. Böyle bayağı büyük bir alan ama su akmıyor. Çok güzel, çok yeşillikli, çok hoş ama umarım su akar. Bir 5 dakika bekleyelim ya da böyle dönüşte tekrar buraya geliriz, öyle yaparız. Ama bence güzel, bayağı büyük. Çok sıcak. Yolculuğumuz bitti. Şöyle bir mahalleye geldik. Bu arada otobüs yolculuğumuz yaklaşık olarak böyle bir 45 dakika falan sürdü. Çok açız, hava da çok sıcak. Böyle bir caddeden yiyecek yer bulacağız. Hadi gelin turlayalım. Şimdi o caddeden direkt sağa döndük. Şurada gördüğünüz gibi mavi falan yazıyor.
Burası Türk-Arap mahallesi. Burada yiyecek bir şeyler bulabiliriz sanırım. Bak burada Anatolia Restoran. Şuradaki evler de çok tatlı. Gördünüz mü rengarenk? Şurada gift shop'lar varmış. Aa bak buradan şey de alabiliriz. Hadi gel önce yemek yiyelim. Şimdi böyle Avrupa tarzı bir fırına geldik. Fiyatlar şu şekilde, sanırım buradan bir şeyler yiyeceğiz. İşte beef etli ekmek dedikleri şey $4,5. İşte şöyle bir sürü çeşitler var, görüyor musunuz? Yaklaşık olarak $3-4 civarında. Hadi bir şeyler alalım. Evet, o fırından aşkitom etli bir tane ekmek aldı. Ben de chocolate kruvasan aldım, çikolatalı kruvasan. Toplam $9 ödedik. 9 Singapur doları. İşte 9'la 10 desen yaklaşık 260 Türk lirası yapıyor. Yaklaşık da bir $12 falan yapıyor. Şimdi burası böyle çok tatlış bir yol. Sol tarafımızda bayağı bir Türk marketleri var. Ama en önemlisi, döndüğünüz zaman sizi çok güzel bir cami karşılıyor efendim. Aslında buraya gelmeyi planlamamıştık ama yol bizi buraya getirdi. Gerçekten çok güzel duruyor. Şurada da göreceğiniz üzere Ayasofya Turkish Restaurant olsun. Ondan sonra şurada Ottoman Turkish Delight olsun. Ondan sonra şurada yine bir Sultan Restoran olsun. Burası full Türk yeri. Aslında Türk-Arap mahallesi diye geçiyor ama şu an bu bölgede ama genel olarak... mutfakların hepsi Turkish Lebanese mutfak. Aynen. Çok Arap mutfağı görmedik. Genel olarak Türk restoranları var. Öyle, şuraya bayıldık. Tekrar buradan bir çekelim. Kocaman da su aldık. Hadi ilerleyelim. Evet, arkamda çok güzel bir manzara kaldı. Orada bir fotoğraf çekildik. Görebilirsiniz. Sultan Restoran. İstanbul Grill. Şurası çok güzel. Şimdi bir hediyelikçiye geldik. Çantalara bayıldım. Benim magnet koleksiyonum var. Ben magnet alıyorum her gittiğim yerden. O yüzden magnet alacağım. Önceliğim bu. Şöyle şeyler var ama bunları çok beğenmedim. Şu daha güzel gibi. Burayı göreceğiz. Burayı henüz görmedik ama göreceğiz. Evet, dakikalardır yürüyoruz. Hava o kadar nemli ki yapış yapış olduk. Şimdi serinlemek için bir AVM'ye geldik. İlginç bir şeyle karşılaştık. Size bunu göstermek istiyoruz. Arkada Pokemon kartı değiş tokuş yapıyorlar. Kimileri kendilerinkini satıyor, kimileri buraya gelmiş Pokemon kartı alıyor. Gelin hep birlikte bakalım. Burada kart oynuyorlar. Şurada Messi'nin kartı var. Şurada Charles Leclerc. Buradaki neymiş? Kobe Bryant. Böyle tüm ünlüler buralarda herhalde. Ben buna Charles Leclerc dedim ya az önce. Aşkım beni uyardı. Leclerc ne ya? Ne diyorlardı buna? Charles Leclerc. Leclerc. Ama sen Leclerc gibi yani. Ya da Leclerc mi dedim, ne dedim bilmiyorum. Charles Leclerc varmış burada. İşte böyle şu arkalarda da daha böyle ünlü insanların şeyi ama çok değişik yani Pokemon kartlarını böyle satıyor olmaları. Evet, Singapur'un meşhur dönme dolabına geldik. Bakar mısınız ne kadar büyük? Buna binmek istiyoruz ama düşündük ki bu dönme dolaba hava karardığında böyle tüm şehrin ışıkları yandığında binmek daha güzel olur diye. O yüzden biraz daha dolanıp gece gelip yani akşam güneş battıktan sonra gelip buna binmek istiyoruz. Şurada da görebilir misiniz bilmiyorum ama çok meşhur bu şöyle ağaçlı şeyler var ya, onlardan var. Şurada da yine çok meşhur gemi otel var, onu da size göstereceğiz. O yüzden geldik buraya ama maalesef şimdi buna binmeyeceğiz. Bu arada bunun da kişi başı ücreti 25 Singapur doları. İşte 30 Avustralya doları falan yapıyor büyük ihtimal. Şimdi şu tarafa doğru gidip böyle bir sahilin o taraflardan yürüyelim. Burası gece çok daha güzel olur. O meşhur gemi otel tam olarak şurada.
Şurada da işte yine o meşhur gökdelenler. Burası tam şu an Melbourne'a benziyor. Böyle hafif sisli, öyle gökdelenler falan tam Melbourne anımsattı bize. Şuradaki gemi otelde de biliyorsunuz sonsuzluk havuzu var. Buraya belki fotoğrafını koyarız. Aşkım editör, o onu yapar. Onun sonsuzluk havuzuna girmek için otelde konaklamak gerekiyormuş. Biz sadece günübirlik geldiğimiz için konaklayamayacağız maalesef. Ama aklınızda bulunsun, eğer oradaki sonsuzluk havuzuna girmek istiyorsanız otelde bir geceliğine de olsa konaklamanız gerekiyor. Havuz da 57. kattaymış. Gecelik ne kadar onu bilmiyorum. Bir de cildimde ne olduğunu soracak olursanız cildime fraksiyonel lazer ve PRP ve mezoterapi yaptırdım. O yüzden cildim hafif birazcık lekeli. Onu da merak ederseniz söylemiş olayım. Ayrıca bunu da fark ettiyseniz birazcık enerjimiz yavaş yavaş düştü gibi. Çünkü Türkiye saatine göre uyumamız gereken saatte tam uçaktan indik ve gezmeye başladık. O yüzden şu anda bizim 5. REM uykumuzda falan olmamız gerekiyordu. Ama maalesef uyuyamadan gezdiğimiz için hafif biraz böyle bir motivasyon bir düşmesi, bir uyku gelmesi, böyle bir yorgunluk belirtileri falan mevcut. Öyle, o yüzden biraz yorulduk. Toparlanacağız ama. Ama toparlanacağız. Ne yapalım, aktarmayla gezmek böyle oluyor yani, yapacak bir şey yok. Devam. Şimdi o dönme dolaptan geldik, buraya doğru yürüyorduk, şöyle bir şey gördük. O gemi otelin üstüne böyle çıkabiliyormuşuz. Böyle bir saat falan zaman geçirmeli bir tane etkinlik varmış, biz de onu aldık, saat 2.45'e aldık. Kişi başı 32 Singapur doları, yaklaşık işte 35-36 Avustralya doları falan yapıyor. 64 dolar falan yapıyor. Aynen, toplam 65 Singapur doları ödedik. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra şuraya çıkacağız. Bakalım, her yeri göreceğiz oradan. Evet, kahve içmeye geldik. Şu an bayıldık. Evet. Starbucks'a geldik, biraz kahve içip belki uyuyacağız burada. Vallahi çok yoruldum. Neyse, izleyenlere saygı niyetiyle şöyle bir doğrulayayım. Söylemek istediğim bir tane bir şey var. Biliyorsunuz Singapur yasaklar ülkesi falan derler. İşte yok sakız çiğnemek yasak, yok şunu yapmak yasak, dışarıda sigara içmek yasak falan. Biz baktık millet sigarada millet dışarıda sigara içerek yürüyorlar yani. Ben de içtim. Şu an kamerayı tutan arkadaşımız da içti. İsim vermek istemiyorum ama o da yürüyerek içti. Hatta bir keresinde sigara içen birinin yanından polis geçti ve hiçbir şey demedi. Bilmiyorum, bu insanları korkutmak için söylenen bir asparagas haber mi, yoksa yasak ama aman mı diyorlar, ondan emin değiliz ama Kırmızı ışıktan geçeni de gördüm. Kırmızı ışıktan geçeni de gördük falan. Bunlar hep böyle herhalde göçmenleri ya da böyle turistleri falan korkutmak için söylenen şeyler. Ama öyle yani, sigara içildi. Yaşandı bunlar. Nasıl, sen beğendin mi? Neyi? Singapur'u. Sigara içmeyeyim. Sigara içmeye aşkım. Singapur ya güzel ama çok sıcak, çok bunaltıcı, Evet, çok boğuyor. bunaltıcı gerçekten. Biraz çok şey gibi. bulutlu falan, böyle üstümüze geldi hava. Tayland, Bali'nin biraz daha gelişmişi. Evet. Ve şu kötü, Tayland'da da bu vardı. Dışarısı çok sıcak, kafeler ve AVM'ler buz gibi. Ve çok kötü yemek kokuyor. Evet. Asya yemeklerini çok sevmiyoruz biz. O yüzden yani bu vlogda çok böyle bir şu yemeği tattık, bu yemeği tattık falan olmayacağını görüyorsunuz. Çikolatalı kruvasan yedim ve Starbucks'a geldik. O yüzden bizden öyle yemek vlogu falan çıkmaz ama gezimiz bu şekilde devam ediyor. Bu arada biz şu an test ettik. Sanırım mikrofonla çektiğim yerlerde ses böyle bir değişik geliyor. Şu anda o mikrofondan başka bir mikrofonum yok. Şu an ses nasıl geliyor? Yorumlara bunu yazarsanız sanırım kendime yeni bir mikrofon almam gerekiyor. Çünkü o mikrofonlu şu an dinlediğim mikrofonlu ses hiç güzel değil. Lütfen yorumlara yazın. Sesim şimdi mi iyi? Mikrofonlu mu iyi? Niye gülüyorsun? Çok uykum var. Lütfen yorumlara yazın, hangisi daha iyi? Kahvemizi içtik, biraz da uyuduk, dinlendik. Şimdi yukarı çıkma vakti. Şu arkamda göreceğiniz yerde fiyatları görebilirsiniz. Bakın işte bir kişi 32 dolar. İşte eğer membersanız, eğer üyeyseniz 23 dolar falan. Tüm ticket şeylerini,
ücretlerini oradan görebilirsiniz. Önümüzde de şöyle bir sıra var. Bu sırayı bekleyip yukarı çıkacağız. Şimdi 56. kata çıktık. Şöyle bir manzara var. Bunu göstersene. Şuna bakar mısınız? Louis Vuitton mağazası denizin ortasında. Şimdi yukarı çıkılıyormuş. O havuzun olduğu yere çıkacağız. 57. kata. Şimdi geminin uç kısmına geldik. Buradan şu dönme dolabı görebilirsiniz. Bir de Singapur'un yine meşhur böyle ağaçları var demiştik ya, o da şurada. Bayağı çılgınca dans ediyorlar. Şimdi biraz şu kısma geldik. Size bu sonsuzluk havuzunu göstermek istiyorum. Bakın şurada. Bu havuzda yüzmek için otelde en az bir gece konaklamanız gerekiyor. O yüzden biz o tarafa geçemiyoruz. Ama gösterelim dedik. Bir de yukarı kattan da bu şekilde gözüküyor. Ayrıca şurada da bir parti var. İnsanlar dev eğleniyor. Göster aşkım. O gemi otelden indik. Şimdi aşağı doğru geldik. O gösterdiğim böyle çok güzel çiçekli ağaçlı yer vardı ya, oradayız. Buranın şurasında o böyle cam mekanlı yerde Claudie... Şelale gibi bir şey var. Aynen. Claudie bir şey var. Oraya giriş ücretli. O yüzden biz şu an oraya girmeyeceğiz. Ama böyle çok güzel bir parktan yürüyerek Shake gideceğiz. Karnımız acıktı. Oradan güzel bir hamburger yiyelim dedik. Hemen şu arkamızda da şeyi görebilirsiniz. Dönme dolabı. Hemen şuradan da az önce çıktığımız oteli görebilirsiniz. Bakın şurada. Gel aşkım şuradan da. Bakın az önce şuranın ucundaydık. İnsanoğlu kuş misali. Dün ucundaydık. Şimdi nerede? Aşkım az önce. Çok sessiz, sakin bir yer bakın. Hiçbir ses yok. Az önceki partili ortam nerede? Buradaki ortam nerede? Bunu da iyi ki almışız. Kendi fotoğraflarımızı böyle çekiniyoruz. Çok güzel fotoğraflar çekindik. Böyle gidiyoruz. Biraz yemek yiyelim. Şimdi Shake'e geldik. Fiyatları göstermek istiyorum. Shake Burger single'ı $10, double'ı $14.30. Ben chicken shake yiyorum genelde. Bu $9.90. Yanına da fries alırsanız $5. İçecekler işte frozen'lar, shake'ler falan $8. Hadi yiyelim. Evet, şimdi şunları söyledik. Bir tane peynirli patates, peynirsiz patates, chicken'lı olan ve etli olan bir içecek, bir de su. Toplam bunlara 42 Singapur doları ödedik. Toplam 1000 TL yapıyor ve yaklaşık $50 yapıyor. İçeceklerimizi yedik. Şöyle bir makine koymuşlar restoranın içine. Şimdi bununla ellerimi yıkayacağım. Hadi bakalım. Restoranın içine bunu koymaları. Tamam, böyle bir makineyi görmemiş değiliz ama beni şaşırtan ve beni mutlu eden şeyi böyle restoranın içine koymuş olması. Ayrıca bir tuvalete gitmene gerek yok, bilmem ne yok. Böyle mis gibi ellerini yıkıyorsun. Bir tane lavabo koyuyorlar da bunu koyduklarına şükret, mis gibi. Birazcık daha o çiçekli alanda yürüdükten sonra buraya geldik. Gördüğünüz gibi gün batımı efsane oldu şu an. Az önce çıktığımız oteli de gösterelim. Orası da mükemmel gözüküyor. Çok güzel. Şimdi biraz burada gün batımını ve bu gökdelenleri izleyip iç taraftaki ağaçlara gideceğiz. O ağaçlar gece olduğuna böyle ışıklanıyor. Oraya gideceğiz. Daha sonra da şu karşıda Singapur'un simgesi olan, bak şu tarafta bir yerde. Gözükür mü bilmiyorum. Singapur'un simgesi olan böyle kafası ağaç, altı deniz kızı bir tane böyle bir. Kafası aslan aşkım. Kafası aslan. Ben de dedim ağaç mı dedim. Ağaç. Kafası aslan, ayakları deniz kızı bir heykel var, böyle ağzından su çıkıyor. O tarafa gideceğiz. Çok güzel.
farklı ağaçlı yerlere geldik. Bakabilirsiniz şimdi. Çok değişik duruyor ya. Sanki böyle bir film platosuymuş gibi. Şimdi ana bölüme geldik. Burada az önceki yerden çok daha fazla böyle ağaçlar var. Hani sormuştuk ya o uçları ışıklı hangisi diye. Şu bir tanesinin ışıkları yanıp sönüyor. Değişik bir ortam. İnsanlar böyle şuralarda gösterir şu. İnsanlar hep böyle yerlere oturmuş falan. Böyle bekliyorlar. Herhalde bir atraksiyon falan olacak. Onu bekliyorlar. Ama gerçekten çok değişik. Sanki böyle bir hayal aleminde ya da böyle bir uzay üstündeymiş gibi falan hissettiriyor. Gelin hadi biraz yürüyelim. Hava gece olmasına, akşam olmasına rağmen hala çok sıcak, hala terliyoruz. İğrenç bir nem var. Bu arada isterseniz bunun yukarısını çıkabiliyorsunuz. İnsanlar burada şunun için sıra bekliyorlar. Tam olarak şurada. Ama biz çıkmayacağız. Şimdi o söylediğim Aslan Ağız yere gideceğiz. Burada işimiz bitti. Güzeldi bence. Farklı bir yerde gibi hissettiriyor insanı. Böyle sanki değişik yani. Sevdim. Hadi şimdi son durağımız olan Aslan heykeline gidelim. Şimdi oraya yürürken biraz sohbet edelim dedik. Şunu fark ettik. Zaten Singapur'a dünyanın en temiz ülkesi diyorlardı ama siz de görebilirsiniz. Çoğunlukla temiz yani. Hani birkaç yerde evet çöp gördük ama onun haricinde sokaklar temiz. Çok fazla çöp görmedik. Ayrıca kendinizi çok güvende hissediyorsunuz. Açık bir alanda şarja takılı bir telefon ve çanta gördük. Ve hiç kimse almamıştı yani. Hani o derece kimse hiçbir şey almıyor. Bilmiyorum, böyle hırsızlık falan çok olmuyordur. O telefon ne zamandır beri orada bilmiyorum ama hiç kimse dönüp de bakmadı yani bizim haricimizde. Onun haricinde gerçekten temiz bir ülke. Tekrar böyle gösterebiliriz. Şimdi şansımıza bir tane konsere denk geldik. Gördüğünüz üzere. Burada bir konser var tam böyle sahilin kıyısında. Şuraya da böyle sandalye falan koymuşlar. Çok tatlı bir şekilde izliyorlar. Gelin size göstereyim. Show your love and support for the band. Do head out to the festival village where they are selling their merchandise for you guys to purchase. Şuradan şöyle yürüdük. Evet. O çok söylediğimiz Merlon heykeli burada. Kafası aslan, bacakları deniz kızı, ağzından böyle su fışkırtıyor. Sonra yine o meşhur gemi otelde burada. Efendim. Dönme dolap burada. Dönme dolap burada. İşte diğer oteller burada. Hop arkanı dön, gökdelenler şurada. Her şey tam olarak bu alanda gerçekleşiyor. Şu alanda her şeyi bulabilirsiniz. Böyle güzel ya, ben sevdim. Sen ne düşünüyorsun? Bence de güzel. Sabah ilk başta biraz şeydi, böyle ruhsuz bir şehirdi ama akşama doğru hareketlenmeye başladı. Evet, güneşli bir zamana denk gelseydik daha güzel olabilirdi. Böyle bulutlu olması bizi biraz böyle bir kasvetlendirdi falan ama gece vakti çok güzel bence. Hani birazcık daha hava serinledi. Ve böyle şey, hani her yer capcanlı falan, biz seviyoruz böyle canlı yerleri. Evet. O yüzden sevdik. Şimdi biraz fotoğraf çekinelim. Evet, artık dönüş vakti. Şu an geldiğimiz otobüsün nereden kalktığını bulmaya çalışıyoruz. O yüzden ücretsiz bir Wi-Fi arıyoruz. Siz olun, bilmediğiniz Wi-Fi'lara bağlanmayın. Hacklenebilirsiniz, her şey başınıza gelebilir. Böyle güvendiğiniz, ne bileyim, kafe olur, otel olur, Starbucks olur. Onların Wi-Fi'ine gidin. Bu kamu spotunu yaptıktan sonra bir de size şuradaki arkadaki restoranları göstermek istiyorum. İnsanlar da güzel güzel takılıyorlar bu sahilin kenarında. Hadi artık otobüsümüze binelim. Şıp! Havalimanına ışınlandık. Uzun ve zorlu bir yolculuktu. Şu an sabahki geldiğimiz yere geldik tekrardan. Acaba suyu akıyor mudur diye ama maalesef su akmıyor. Üzgünüm. Bunun suyu ne zaman akıyor bilen varsa bizi yorumlarda yeşillesin lütfen, çünkü biz anlayamadık yani ne zaman akıyor.
Böyle yine sabahki gittiğimiz otobüse geldik. 36 numarayla yaklaşık 1 saat sürdü. 36 numaraya kartta basabilirsiniz. O şekilde geldik biz. Singapur vlogumuzun sonuna geldik sanırım Aşkito. Aşkito'mla birlikte şunu düşündük. Her gittiğimiz yerde bunu soruyoruz kendimize. Acaba orada yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Singapur'da zorda kalmadıkça yaşamayız diye düşündük. Ama bu nasıl bir zorunluluk zaten. Allah kimseyi istemediği yerlerde yaşamak zorunda bırakmasın. Singapur güzel, bir günlük gelip gezip görülebilecek bir yer. Benim hoşuma gitti. Özellikle akşamını çok sevdim. Sen de akşamını daha çok sevdin değil mi? Evet. Böyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.